2024'ün Ağustos ayında çıkan Tavern Manager bize ortaçağ temalı bir masalın ortasında bir hancı rolü veriyor. Tıpkı birçok oyunda olduğu gibi eski harabe bir tavernayı dönüştürerek başlıyoruz. Burası masallardan fırlamış bir evren. Size tavsiyem taverna maceranıza başlamadan önce etrafınızda neler oluyor bir bakmanız. Yakınlarda bir kale ve bir köy var. Bu kaleye ya da köye belki de şimdilik girmemize izin yok ama azıcık etrafta dolaşırsanız köye girmenin bir yolunu bulabiliyorsunuz. Bu sanıyorum ki bir bug'dan kaynaklı. Köyün sokakları bana biraz Might and Magic'in köylerini anımsattı. Buralar henüz ya da temelli olarak oyuna dahil olmadığından kolaydır eklemesi yapılmamış gibi görünüyor. Etrafta gezilip görülecek fazlaca hikaye ve NPC olduğunu görüyoruz. Buralara gelip buradaki lootları topluyor olabilmek hem oyunun güncelleme alacağına işaret ediyor hem de bize işe yarar şeyler sağlıyor. Ayrıca hazineleri de bulmayı unutmayın. Oyunun sanat tasarımı bana göre kusurlu kalsa da yine de oynanışı pek bozmuyor diyebiliriz. Nedir bu kusurlar? Doku eksikliği. Daha detaylı bir sanat tasarımı görebilirdik ama her şey üstünkörü modellenmiş. Bu da aşırı bir yapaylık ve basitlik ortaya çıkarıyor. Tavern Manager bu sıradanlık ve basit sanat tasarımıyla Wildflowers'la yarışır nitelikte bir oyun. Ayrıca karakter tasarımlarının neden böyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Anatomideki kusurlar, kocaman eller ve soylu karakterlerle diyaloğa girdiğimizdeki kaplamalarda oluşan bu bozulma oldukça ürkütücü. Gelelim oyunun glitchleri, bug'ları ya da kötü taraflarına. Öncelikle bu tabela sürekli bozuluyor. Tavernayı bu tabelayı çevirerek açıp kapıyorsunuz ve bu tabela her açılıp kapanışta daha da bozuluyor. Düzeltseniz de sürekli olarak başınıza gelecek. Bundan daha korkunç, özellikle de fazlaca dolu ve sıkışık zamanlarda sizi daha da sıkıştıracak bir durum var ki o da servise hazır ürünlerin koyulduğu bu masalardan istediğiniz ürünü alamamanız veya istediğiniz ürünü koyamamanız. Bu olay tamamen rastgele yapılıyor ve ortalara koyduğunuz farklı bir ürünü almak için fazlaca uğraşmanız gerekiyor. Bu durumda kalmamak adına servis masalarına tek tip ürün yerleştirebilirsiniz. Oyundaki diyalog eksikliği tamamen can sıkıcı. Şöhretinizi, itibarınızı arttırmak için gelen müşterilerle konuşmalısınız. Bu size puan getiriyor. Ama her seferinde aynı diyaloğu yapmak bir yerden sonra durumu otomatikleştiriyor.
Diğer bir konu da periler. Oyunda çalışan olarak alabileceğiniz periler var ama bu perilerin görev dağılımı biraz sorun yaratabilir. Çünkü garson olarak atadığınız periler hem servis yapıyor hem de masa temizliği yapıyor. Bu da orada servis bekleyen müşteriler varken perilerin masa temizlemeyle uğraşmasına yol açıyor. Tek bir obje taşıyabildiklerinden ve masaları silerken zaman harcadıklarından bu iş uzun sürüyor ve müşteriler sinirlenebiliyor. Veya sizin de servis ettiğiniz masaya servis götürdükleri ve siz servisi onlardan önce getirdiğiniz için ellerinde kalan ürünleri yerlerine geri koymak yerine perilerin servis masalarına koyuyorlar. Bu da hazırlanmış ürünlerin erken tükenmesine sebep oluyor. O yüzden bir gözünüz bu masada olsun. Ama beni en çok sıkan konu animasyonların yavaşlığı oldu. Bir odun kesmek bu kadar uzun sürmemeli. Bir et kesmek ya da servis tepsisini kaldırmak bu kadar uzun sürmemeli. Bu fazlaca zaman kaybına ve sinir katsayısı artımına yol açıyor. Ayrıca bu peynir rafada bir görünüp bir kayboluyor. Biri buna bir el atsın. 18 saatin ardından chill oyun arayanlara ve cozy yönetim oyunları sevenlere bu oyunu önerebilirim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bye! Her yer bok püsür oldu. Bok, püsür, leş gibi oldu buralar. Leş, leş, leş.